fly forever Emre Hoca. We'll fly forever Emre Hoca. 넘어져도 괜찮아 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back always on the track 멈출 수 없는 beat Emre Hoca. 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night Emre Hoca land Emre Hoca. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀줄 Emre 세상이 우리를 불러 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh Emre Hoca We'll fly forever Emre Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. Emre Hoca. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Oh, Emre Hoca. Volaremos por siempre, Emre. Oh, Emre Hoca. Volar Emre Hoca. Hoca. Emre Hoca. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. Tu voz está en nuestros corazones. En lo profundo sentimos el alma que mostré. Este camino que recorremos juntos, nunca lo dejes. Abre los ojos, Mira hacia la luz, en la noche por siempre brillará. Emre Yükselen, Emre Yükselen, juntos volaremos por siempre, con nosotros por siempre. Emre Hoca. Emre Hoca. Canto. Volaremos por siempre. Con nosotros por siempre. Emre Hoca. Emre Hoca. Emre Hoca. Emre Hoca.
vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora. Quien ilumina el camino, Emre Hoxha. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Emre Hoxha, volaremos por siempre. Emre Hoxha. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir pazar canlı yayınla da sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden tabii ki pazar ama kaçı? 5-4 Nisan yahu. Şaka maka. 5-4-2026 Nisan'ın 5'indeyiz. Bildiğin Nisan'a geldik Özgün. Çok hızlı aktı zaman be. Ha? Fena hızlı akıyor gerçekten. Havalar güzelleşiyor. Havalar daha böyle bugün İzmir'de artık iyice bulutlu bir hava var ama sıcaklık yükselmeye başladı. Zaten dün bir 22-23 derecelere çıktı. Ondan sonra bir düştü. Fakat tam böyle geçiş dönemi. Herkese selamlar. Aleykümselam Türkmensoy. Yağmurlu Soçi'den selamlar diyor. Ay ne güzel vallahi. Harikasınız. Tek Yol İslam selamlar. Masal Vera selamlar. Ampitepese Dion selamlar. İsimleri okuyamıyorum da zor. Hürmetin selamlar. Zeynep merhaba. Zara Larsoncu Zeynep. Zara ya biraz önce senin Umut ve Yusuf düet yapıyor, analiz eder misiniz? Daha dur, eskileri yayınlamadım daha. Zara Larsson isteyenler var. Sevgili arkadaşlar, Zara Larsson'a baktım. Yani telifsiz parçasını bulmak var ya, tam bir kabus, onu söyleyeyim baştan da. Yani kadın hakikaten bir dünya starı olmuş fakat Zara Larsson'la ilgili ilginç olaylar yaşandı. Erzurum'da donuyoruz hocam diyor Kamil Göğebakan. Şaka mı? Begon Beyl merhabalar. Ganyakel selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Erzurum tabii hala soğuktur. Ama daha işte yavaş yavaş oralara da gelecek de. Yavaş yavaş yani. Ali Faruk Morgil, Cem Karaca oy baba istiyoruz. Peki Özgün neler yaşanıyor? Gizemciğim selamlar bu arada Macaristan'a da. Nasılsın sen de, iyi misin? Merhaba hocam, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ha vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. İyiyiz çok şükür, ne diyelim yani. Allah sağlık sıhhat versin hepimize. Başka da gerisi yalan yani, her şey hakikaten. Nedir Özgün? Neler yaşanıyor? Valla bugün zaten 5 Nisan hocam. Yani Ben 5 favorito selam. Nisanlar bizim için güzeldir. Çünkü neden? Neden? Soğuk yangın doğumu. Her 5 Nisan olduğu gibi burada kocaman mutlu yaşlara kraliçem. Valla şu an şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Emreyücelen.com aboneleri, Emreyücelen.com abonelerine özel çok acayip bir şey var. Hani bu sürpriz daha. Emreyücelen.com'da şu an daha yapım aşamasında olan bir bölümümüz var. Ben size göstereyim. Şu an sizlere erişemeyebilirsiniz. Bu bölümde arkadaşlar artık bütün sosyal medya içeriklerimin tamamını, şöyle size kısaca göstereyim. Tamamını Emre Play isimli bir uygulamada birleştiriyorum. Bu web sitesinde izlenecek. Bütün videolarımız olacak. Yani bugüne kadar Özgün teliften yayınlanan, yayınlanmayan ne varsa her şey burada olacak. Silenler özellikle. Silinenler, yani hayal edebileceğiniz bütün arşivimizi buraya yükleme kararı aldım. Yarın öbür gün YouTube'a bir şey olur, şu olur, bu olur. Nereden bileceğiz? O gün ne yapacağız çocuklar? Bilmiyoruz. Yani şimdi mesela geçen hafta benim Instagram sayfamı kapattılar. Gitti. Bütün uğraştılar. O demek o zaman her şey bomboş. O nedenle biz de bütün arşivlerimizi toplamaya karar verdik. Hatta sizlerin de fikirleri, önerileri olursa lütfen bize yazın. Çok büyük mutlulukla onları da değerlendirmek isterim. Burada bakın şimdi siz tam göremiyorsunuz. Şuraya kendimi yukarı alayım. Burada daha önce hiç yayınlanmamış Özgün. Bak. Evet. Kore videomuzun ikincisi var. Şimdi burada Kore serisi burada var. Güney Kore serimiz, gezimiz. Burada bütün videolar olacak. 12-13 video tüm şeyleriyle. Fakat hiç yayınlanmamış bir video var. So Young'la buluştuğumuz video. Ve So Young'ın o zamanki, So Young şu an evli değil, boşandı o zamanki eşiyle. Fakat müthiş bir evde yaşıyorlardı ailece. Ben baştan sona hepsini çekmiştim. Hepsini çekmiştim. Kendisi dedi ki ya evimi yayınlamayın dedi. Aslında orası bir ev değildi.
kat kat stüdyolarla dolu bir şeydi. Yani hani böyle odasına falan girmedim ama salon falan filan yoktu. Öyle bir ev hayal etmeyin yani. O evine çıkmadım zaten. Evin üst kattaydı. Ama alt 4 kat spor salonu, kendine ait özel ibadethanesi, efendim bütün aranjelerinin yapıldığı salonlar, dehşet bir şeydi. Ya buraları dedi lütfen çok kısa geçin. Ben kendi arşiviniz için çekiyorsunuzdur diye düşündüm dedi ama yıllar geçti artık. Neredeyse şu anda 8 sene üzerinde civar geçti. Kendisi de başka bir şekilde yaşıyor. Burada 2. bölüm Özgün. Evet. Tamamen benim o zamanki çektiğim full video. Yani bunu özellikle yüklemek istedim. Çünkü bunlar çok kıymetli videolar benim için. Oraları kesmiştim zamanında. Burada böyle oda neredeyse oda tüm şeyleri görüyoruz. Yani nasıl kayıt odası. Tüm detaylarıyla. Çok acayip bir şeydi yani hakikaten. Ben çok etkilenmiştim o zaman. Falan filan. Yani bu şu an Emre Play devam ettiriyorum. Yapacağım. Burada daha önce Özgün yayınlanmış ve şu anda olmayan bir sürü arşivimiz olacak. İnşallah çok keyifli olacak. Peki. Burayı Başka platformlarda yayınlanmış Emre Yücel'in içerikleri de olacak. Yani Onedio'nun dahil hepsi bir araya toplandığı bir sisteme dönüştüreceğim inşallah. Öyle. Peki hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Başla bakalım Özgün. Durum nedir? Dünyada neler oluyor? Ben de şu an istekleriniz varsa alayım. Muhabbet etmek isterseniz bol muhabbet de edebiliriz bugün arkadaşlar. Bugün böyle keyif yayınındayız. Haydi. Bu arada tabii artık Eurovision dönemine geldik ve 1 Nisan'da müthiş bir yayın yaptık. Burada herkese teşekkürler katılan. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Çok güzel yayındı gerçekten. Kesinlikle. 35 şarkıyı da analiz ettik. İşte Dünya Eurovision'a hazırlanırken bir baktık ki Eurovision Asya başlıyor. Bangkok'un ev sahipliğinde 14 Kasım'da Eurovision Asya şarkı yarışması yapılmış olacak. Şu an için 10 ülkenin katılımı kesin ama 14 ülkeye de çıkabilir. Bangkok ev sahipliğinde güzel bir etkinlik bizi bekliyor olacak. Tabii onu ayrıca içerik olarak yayınlarız hocam. Tabii ki. Şarkılar belli oldukça, temsilciler belli oldukça. Dünyada da bu hafta konuşulan en büyük olay Spotify ve Apple Music'e karşı sanatçıların gösterdiği bir tavır var. Bir aksiyon var. Bu dünyada çok ses getirdi. Allah Allah. Yaradan Kadir Allah. Evet. Aslında 3 aydır devam eden bir kriz var. Spotify'ın genellikle işte askeri sektörlere yatırım yapması ve tamamıyla tüm platformun yarısını kadarını yapay zeka müzisyenleriyle doldurması bazı sanatçıların tepkisini çekti ve bu sanatçılar da özellikle artık Bandcamp denen bir uygulamaya geçmeye başladılar. Ha biliyorum. Spotify ve Evet. Apple Music'teki şeylerini çekerek, şarkılarını çekerek albümlerini Bandcamp'ta yayınlamaya başladılar. Çünkü şunu diyorlar. Hem Spotify bizim istediğimiz noktada değil. Yani fikirsel anlamda uyuşmazlığımız var. Hem de bize az para ödüyor. Biz Bandcamp'tan daha çok para kazanıyoruz. Bir de Bandcamp'ta insanları çekebilmek için demiş ki her cuma günü ben sizden kesinti yapmayacağım demiş. Cuma günü kazandığınız paraların %100'ü size ait olacak demişti. Bundan dolayı da böyle bir hızlı kopuşlar başladı Spotify ve Apple Music'ten. Aynı zamanda da bir uygulama var. Bu biraz da hızlandırdı. Geo-blocking diye bir uygulama. Siz sanatçı olarak bazı ülkeleri kapatabiliyor musunuz? Tabii her zaman. Bu ülkede yayınlanmasın. Tabii. O hep var zaten. İşte bu bir ülkede çok yoğunlaşmış. İsmini vermeyeceğim bir ülkede. Evet. Ondan dolayı da işte Spotify bunu kaldırmaya karar verdiği için sanatçılar demiş ki biz tamamıyla çıkarız Bandcamp'tan. Ne Yani diyorsun Bandcamp'a sen? gideriz, sizden çıkarız demişler. Sen ne diyorsun? Tabi. Oha olaya bakın ya. Çünkü olay biz bunu telif için getirdik demişler. Geo-blocking'i siz politika amaçlarla kullanıyorsunuz demişler. Peki Özgün. Sözleşme bunu etkileyecek. Ben o zaman hemen söyleyeyim bir saniye. Ben şimdi söyleyeyim şimdi. Abi dünyada sen şu an bir şarkı yüklemeye çalıştığın zaman Rusya'ya gönderebiliyor musun? Hayır. Rusya ve Belarus dünyadaki tüm yükleme platformları, distribütör platformlar tarafından blokludur arkadaşlar. YouTube içeriklerini hiçbir Rusya'ya göstermeyecek şekilde ayarlıyor. Bütün müzik platformları, Apple Müzik'ten Spotify'a kadar. Sen şimdi adam böyle bir şey vermişsin adama. Değil mi? Otomatik sunuyorsun.
Onun haricinde Evet. de istediğin ülkelerde göstermiyorsun. Neden onu yapmasına şimdi izin vermiyorsun? Ya bu nasıl bir sistem ya? Allah Şimdi bir kahretsin. tane ülkeye çok yoğunlaşmış. Ben anladım o ülkenin ne olduğunu. Malum ülke tahmin Şimdi- ediyorum. Diyor ki Spotify'da sözleşmeye şunu ekleyecekmiş. Bölgesel kısıtlamalar ancak telif hakkı ihlali durumunda yapılabilir. Politik nedenlerle yapılamaz diye bir madde getirmeye çalışıyormuş. Adi Şimdi herifler. sanatçılar da buna tepki gösteriyor. Tabii. Gitsinler Bandcamp'a o zaman. Ne halleri varsa görsünler. Hatta Amerika'daki Birleşik Müzisyenler ve Müttefik İşçiler gibi federasyonlar da bu duruma tepkili. Yani diyorlar ki siz sanatçıların taleplerini engelleyemezsiniz yayıncı olarak. Siz Spotify ve Apple Müzik olarak yayıncı. Bismillah. Şimdi Burada bir sanatçı yönlendirmesi yapıyorlar. Özgün iş nereye geldi görüyorsun değil mi? Böylece şunu da anlamış olduk. Spotify'dan tutun. Bütün platformlara kadar hepsinin bütün sistemi kimin elindeymiş ortaya çıktı işte. Bir de Ya. şöyle bir talep var hocam üzerine. Hı. Ya diyorlar ki burada hiç para kazanmayan sahne almayan müzisyenler var. Hı. Onlara bir bütçe verilmesi gerekiyor sizin platformunuzdan ki yaşam hakkı gibi bir şey. Yani Yaşamak. telif gelirleriyle yaşayamayacak müzisyenleri desteklemek için bir bütçe oluşturulması lazım. Ama nasıl olacak ki o? Bir talep var yani o Yani yüzden o de durum patates. biraz karışık Amerika'da. Daha Türkiye'de konuşulmuyor ama Amerikan platformlarında bayağı bir ciddi kriz var. Yani o patates ama. O olmaz. Yani öyle dur destek vereyim hadi sen de yaşa falan. Ama nerede? Yani asgari bir ücret ödesin telif gelirlerinin dışında diye O- bir beklenti var. Yanlış sanmıyorum. Onu kimse yapmadı. Kimse de yapmadı. Emre Bey seni seviyorum. Senden bir ricam var. Agamrat Kurt Başkan'ın sesini değerlendirir misin? Hiç duymadım. Başka var mı Özgün ilginç haberler dünyada? Yani yayın şeyde konuşuruz hocam. Tamam. Okey o zaman. Bir Vallahi 15 dakika konuştuk zaten. tamam. Sıkıntı yok. Zaten Yayın içinde şey bugün yok. zaten şey bir yayındayız. Rahat bir yayındayız. Tam böyle keyifliyiz aslında. Japon sanatçı Millet çok ünlü bir animenin şarkısını seslendiriyor. Ben bunları açayım bakayım da. Telifler vesaire varsa Robin Sam'a onlara bakamam onu bilin. Şimdilik alıyorum linklerinizi. Birçok aldım çünkü. Bakalım hoşuma gidiyor. Umut ve Yusuf'i daha bekleyin ya. Mustafa Sandal Saygı Bir Zinet Salih daha yayınlanmadı ama galiba değil mi? Saygı Bir'in şeyleri. Herkes ama Zinet midir? Linet aman Zinet'i çok beğenmiş tahmin ediyorum ama. Zinet Salih'e Saygı Bir var mı? Yani karman çorman şeyler var. Biri yüklemiş Özgün ya. Bu ne komedidir böyle. Full video var burada. Yok bence Evet, performanslar canlı yayınlar da oldu. performanslar pek yok. Yani bir tane var ama yok. Hayır yok. Yani bir şeyler yüklenmiş ama bu Bakın. değil yok. Muhtemelen İki kişi çok Shortslar konuşuluyor. var. Onları mutlaka dikkat çekti. İşte biri kan Nick Binler'den, diğeri de Zeynep Salih. tamam. Evet peki bunlara bir zaman sonra bakalım çünkü yok şu an bir şey yani. Hocam milleti çok seviyorum. Sesi çok güzel. Hocam benim attığım linkte telif olabilir. Şu an baktım. Analiz ederken sorun olmasın. Size yeni yüklemişler galiba. Önceden yoktu. Bakarız. Emma Cox ses analizi yapar mısınız? Bir kere yaptım ben onu ya. Onu artık bundan sonra Emre Play'e yükleriz Özgün. Yapacak bir şey yok. Evet. Kuş sesleri eşliğinde Martin Luke Brown, Love is a Black Hole, Gülvera. Evet, Billie Eilish'çiler gene geldiler. Şöyle bir bakalım. O gün alternatif şarkıcılar üzerindeyiz. Benim attığım yorumlar gözükmüyor. Geldi. Attıklarımı telifsiz buluyorum hocam. Tamam. Reis 6 ses analizi yapar mısınız? O kim? Mahmut Tuncer isteği var. Köln'den çok selam sevgiler. Yasin Aydın. Super Junior Killing Voice izler misiniz? 20 yıllık. Evet bilirim Super Junior'ı bu arada. Sevgili arkadaşlar. Evet. 15 Nisan'da biliyorsunuz. Özel canlı yayınımız var. Stray Kids. Lütfen unutmayın. Haberiniz olsun. Peki. Ben ağır ağır başlayayım Özgün. Akalım şöyle ne geliyorsa ne gidiyorsa. Bir Zara Larsson bakmaya çalışalım o zaman şöyle ağırdan. Sevgili arkadaşlar Zara Larsson'un daha önce geçen haftalarda bir analizini daha yaptım ama şöyle bir problem oldu. Yani baktım ki video çok absürt bir video. Yani böyle opera falan söylemeye çalışıyor. Olmuyor. Yani bir yandan da bu kadının bir pop kariyeri var. Ne oldu be? Bir pop kariyeri var.
Ama bu pop kariyeri bu opera performansıyla hiç alakalı değil. Yani saçma sapan bir şey. Hangi performansta özgün? Bir özel gecede çıkmıştı. Yani hiç konuyla ilgisi olmadan. Ondan onu yayınlamadım. Belki onu sonra yayınlarım bu arada. Fakat Zara Larsson'un daha sonra yaptığı pop şarkıları dinlediği zaman hiç konuyla ilgisi yok. Gerçekten hiç alakası yok. Yani bambaşka bir karakteri var. Bir inceleyelim. Zara Larsson benim bildiğim yıllardır var abi. 10 yıldır biz 8 bu kanal 10 yıldır Zara Larsson ta 10 sene önce bile isteniyordu benden. Ne kariyermiş be. Full canlı bu performans baştan sona. Making or jaw drop with her performance. Wow. Bayağı böyle mikrofonun sesini açıyorlar söylerken falan. Ya tam manuel bir canlı kayıt bu arada bu ha. Daha önce de belli bir yer kullanıyordu ya, hep bahsetmiştim. O nazala yakın bir üst bölge var. Tam burada. Klasik hani kendisi İsveçli bildiğim kadarıyla. Doğru mu Özgün? Zara Larsson İsveçli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Fakat stili çok İngiliz stili bir okuyuşu var. Hiç yani böyle İskandinav okuyuşu değil bunlar. Yani yukarı bölgelerin okuyuşlarından hiç değil daha doğrusu. Tamamen farklı bir yer. Zaten onda dünya kariyeri var o nedenle. Gerçi son bir Taylor Swift'le kapışması var. Aman yarabbi Özgün. Neler oldu orada? Şimdi Özgün yayına girdi. Ben düştüm mü acaba StreamYard'dan? Yo buradayım. Dur gelir. Biraz sonra gelir Özgün. Ya geldim hocam. Zara Larsson'un Taylor Swift'le kapışması var diyorum. Ne oldu orada abi? Yani o doğru mu değil mi bilmiyorum da işte birbirlerine bir laf dalaşına girmişler. Doğru, Twitter'dan birbirine Zara laf atıyorlar Larsson'la. çünkü değil mi? Yani onu Bir şeyler var ama yani. Bomboş değil belli ki yani. ben bir hocam onu onaylatayım da bir Okey. sonra Tamam. söyleyeceğim. When I can let go, see my system, babe. It's incredible. When you touching me, yeah, this has it all. You said it all. Bu arada çok iyi bir canlı performans ya. Özlemini duyduğumuz canlı performanslardan biri. Geçen hafta da Gülşen'in performansında vurdu. Ya gerçekten canlı okuyor. Ototune yok. Bir destekleme cihazı yok. O kadar belli ki çünkü hafif hafif seste o tatlı yürürken sallanmalar var. İnsan yani. Oh Allah'ıma çok şükür. Yeah, baby, I'm not even in the gown. I'm just in a t-shirt on the couch. The way you want me makes me want you now. The only thing you have to say, Tam canlı gördüğünüz gibi. İlk girişte bakın. the way İlk oktava çıkışına bakın. Bakın şimdi. it all. Şimdi burada okumanın şöyle bir şey var. Tize çıkarken tam buraya alması diğer pozisyonlar kadar rahat olmaz. Bakın. Yeah, baby, I'm not even in the gown. Hafif şöyle öne eğilerek diyaframıyla nefesi toplayarak sesi kuvvetlendirip tutmaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Fakat bu nazalı tuttuğunuz zaman hafif böyle boyunda bir yukarı doğru kalkmada kaçınılmaz son. I'm just in a t-shirt on the couch. The way you want me makes me want you now. The only thing you have to say, make you drop, say you're mine. Yani çok ilginç hakikaten. Böyle bir kariyer, böyle bir canlı söyleme kariyeri fakat nazala doğru atılmış bir ses ve ses bir türlü hacimlenmiyor. Mesela Dua Lipa'da böyle bir şey olmadığı için daha kuvvetli geliyor sesi. Oysa ki Zara Larsson'un da sesi hani böyle hacimsiz bir ses değil ama kullandığı yer itibariyle daha kuvvetlendirmeye müsait değil bir türlü. Bakalım nereye gidecek? Make you say oh my god, my drop, make you Yani aslında dans müziğinin çoğu bu şekilde şekillendi ya. Bu nazalla şekillendi. Çoğunluğu buraya geldi. make you say oh my god, you never felt this type of emotion. Boşu boşuna ne okumaya yalancı göstereyim kendimi diyor ki playback'ten gelsin o robot gibi ses arkadan. Ben de adam gibi dans edeyim. Karar doğru mu? Doğru olabilir. Bu bayağı eski bir bu arada şey ya. 2020'ymiş bayağı pandemi zamanı belli. You make me feel like I'm so pretty, sick of me. Ama çok güzel kayıt. Extreme, if I can't have you. Tam canlı yani bakın. I don't want no one. Yeah,
Yani aslında şunu görebilirsiniz, yani bir insan hani mesela videolar izliyoruz, konser videoları izliyoruz, şarkıcıları izliyoruz. Böyle bıçak gibi ses geliyor. Öyle bir dünya yok ya. Bir insan yürürken, bir insan hareket ederken sesi böyle hafif hafif esnemeler yaşar. Orada konser sırasında olsanız bunun çoğunluğunu hissetmezsiniz. Ama filtrelenmiş sesle kaydedildikten sonra bu şekilde dinlediğinizde, yani televizyona verilmiş hali size bu hissi yaratır. Fakat orada bunu hissetmezsiniz. O bas ve gürültünün, sound'un içinde her şey çok dengeli ve tatlı gelir. Zaten önemli olan da aslında bence televizyondakinin izlemesi değildir abi. Konser salonunda izlenir. Sen konsere gittiğin zaman da orada yaşadığın ambiyans senin için doğru, güzel veya değildir. Yani sistem kendi içinde kurgulanarak normlanır. Televizyona gelen ses üzerinden yorum yapmak her zaman bu nedenle doğru olmayabilir. Would you make me dance in the middle of the street on the hardwood floor? We should be asleep, but if I can't have you, I don't want no one. Hey, baby, I'm not even in the gown. I'm just in a t-shirt and a cap. Whoa. Temiz ama. The only thing you have to say is make you drop, drop, drop. Say my drop, drop, drop. Make you say Buralara dokunmuyor zaten robot kısımlara. my God. Drop, drop. Make you drop, drop. Make you say never felt this type of emotion. Evet, bir dans şovuna dönüşüyor bir süre sonra. Ve parça böyle gidiyor. Yani çok zor bulmak. Çok zor, çok. Yani yenilerine falan bakıyorum. Hep böyle 2 ay önce mesela bir şey yapılmış. Biraz kısarak şöyle dinleteyim size. Yani şu efsane parçası zaten. Şimdi aradan zaman geçmiş. 4-5 sene, hatta 6 sene geçmiş durumda. Ses rengi. Yani canlıysa emin değilim. Sistem olarak en azından birazcık daha onun abartısı biraz azalmış. Çok iyi şarkılar yakaladı tabii. Back to summer real quick. Evet, canlı, tam canlı. Are you with me? When you can still see the light. You find me. Drop a little down. Show my Çok konuşma tonu hepsi. Geçiyorum. Bol şov. Yani yaptığı şey ne kadar baharatlarla süslenmiş bir şeye dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani neredeyse ilk 3 dakikası full dans üzerine kurgulu, sahne şovu üzerine kurgulu bir yapıya dönüşmüş. Böyle. Ne oldu Özgün? Bu Zara Larson'un Taylor Swift'le olan probleminin Guardian'dan baktım orijinalinde. Aslında dediği şu, demiş ki liste oyununu oynamak, yani liste başarısını gözlemlemek benim için bitti diyor. Sektördeki insanlar ve belki de Taylor Swift fanları dışında kimse listelere bakmıyor diyor. Şimdi fanlar da demiş ki bu bize laf sokuyor. Doğru. Ama sonra Zara Larson demiş ki o sözleri söyledim çünkü liste oyununu kimse Taylor Swift oynayamaz. O kelimenin tam anlamıyla bu işte en iyisi. Bunu da herkes biliyor demiş. Bu sizin sandığınız gibi bir laf sokma değil. Aslında onore ediyor. Yani diyor ki ben o kadar güçlü değilim. Benim fanlarım merak etmiyor. Ama Taylor Swift listenin en tepesinde olduğu için onun fanları daha durumda demek istemiş. Anlıyorum. Haksız mı? Ya ona baktım da şimdi gerçekten manipüle edilmiş. Ondan korkuyordum az önce. Ondan bir Guardian'a bakmak istedim. Anladım. Ya şöyle bir şey var aslında. Haksız mı söylediğinde bilmiyorum. Bence haksız değil. Yani günümüzde artık listeler, rakamlar ne kadar eskisi kadar değerli tartışılır. Bir dönem hatırlarsınız YouTube trendleri böyle bütün radyocuların ilk baktığı şeylerdi. İşte YouTube'da şu kadar izlendi. Sonra o bitti. Çünkü herkes YouTube'da izlenmeye başladı. Bu sefer dediler ki işte Spotify efendim o da olmalı falan filan. Bu sefer Spotify'da manipüle edilince tabii Enzo Alp ne istersen yapabilirsin, gönderebilirsiniz dedi. Kendi seslerinizi de inceleyebilir. Bu sefer o da bitti Özgün. Şimdi en sonunda kaldı geriye. Yani hangi listelere bakalım? Hani liste de kalmadı. Bu yani Zara Larsson da bunu aslında söylüyor. Diyor ki yani
listelere bakarak seçim dönemi benim için bitti diyor. Ben müziğimi yaparım. Dinlersen dinlersin, dinlemezsen dinlemezsin mantığına geliyor. Ve burada çok haklı. Şimdi gelecek cumartesi inşallah Batu Akdeniz'de yaptığımız şahane bir röportaj kanalda devreye girecek. Çünkü şöyle bir şey var abi. Şarkıcılar efendim YouTube'da ne kadar izlendin, şu kadar bilmem ne yaptınla gidiyorlar ya. Bu sistemin içinde aslında hani bu insanların ne yaptığını kimse bilmiyor. Mesela çok güzel bir örnek vereyim Özgün. Biz Ankara Ekos'un harika konserlerini izliyoruz. İnternette değil mi? Çok güzel konserleri var. Bakıyorsun hangi listelerde varlar? Ama listelerde olamaz hocam çünkü Spotify kaldırdı şarkılarımı. Tamam. Şimdi demek istediğim bu zaten. Yani. Zaten listelerde olmasına da gerek yok artık. Tam olarak onu bahsediyorum. Yani insanların seçimi bütün listelerin önüne geçti abi. Bence insanların seçimini araştıran bir yapı yok Özgün. Yok. Evet. Seçimi bilemiyorsun. Çünkü bak TikTok manipüle, YouTube manipüle, X manipüle, Instagram manipüle. Her yer, çevrenizdeki her şeyi manipüle edecek bir hale getirince sistemin dışına kim çıktı biliyor musun Özgün? İnsanın kendisi çıktı. Tabii. Ya çünkü her yeri robotlar kaplarsa abi insanlar robotlarla buraya kadar arkadaş olabiliyor arkadaş. Bu kadar olabiliyor yani. Sen bu kadarını zorlarsan zorla en sonunda Zara Larsson veya X Türkiye'de herhangi bir insan, bir şarkıcı diyor ki bana ne ben bunları sallamıyorum diyor. Ben gelen seyirciye bakarım. Haksız mı? %100 haklı. Yeni dönem böyle bir dönem. Bu yayının adı Özgün ben seyirciye bakarım olsun. Tamam. Tabii o pandemi zamanında okuduğu tam canlıdan bir tık hafif böyle tatlı ototün tutucularla falan sesi düzelticiler var işin içinde. Ama kız detone değil zaten. O zaman da değil zaten. Zara Larsson iyi bir şarkıcı. Bunu net söylemek lazım. Net iyi şarkı söyleyen bir kadın. Canlı takır takır söylüyor işte. Daha ne yapsın kadın yani? Daha ne yapsın yani? Yani buradaki tekniği okuması vesairesi. Sahne şovu. Zaten bol sahne şovu yani. Aşırı sahne şovu var. Yarısından çoğunda dans ediyor bakın. Her ileri aldığım sahnede bir şey var. İşte zaten bu noktaya gelince anlıyorsun ki sistem değişmiş. Yani bir şarkıcı Dua Lipa'nın ilk videolarını izlerdim Özgün ben. İlk şeyleri çok beğenmiştim. İlk çıkardığı şarkısı. Demiştim bu ne değişik bir kız böyle. Hani esmer bir tip, ilginç bir şarkı söylüyor, güzel bir şarkı. Fakat bugün geldiği nokta aynı mı? Onunla alakası yok. Yani işin içine şovlar, aşırı işte çılgın hani dansçılar, bir şeyler, ışıklar. Ne zaman bu iş böyle renklenmeye başlıyor? O şarkıcının artık dünyaya sunulan bir şarkıcı olduğunu anlıyorsunuz. Yani çünkü globale ticaret endüstri, müzik endüstrisi bu şekilde oynuyor. İşi şova ne kadar fazla dökerse o kadar globale artmış oluyor. Zara Larsson da bu yola girmiş. Muhtemelen bundan sonraki hedefi Taylor Swift'in yerine geçmek. Aslında o şeyde Özgün Taylor Swift'in fanlarına attığı laf da o aslında. Çünkü kendini onlarla rakip görüyor. Olay o. Yani ben atmıyorum dese de Taylor Swift anladı. Anladın mı? Yani yerini oynadığı açık. Çünkü Taylor Swift'e doydu be arkadaş. Konserse konser, paraysa para, listeyse liste. Her şeyi yaptı artık. Hani sistemin artık değişmesi gerektiğini herkes biliyor. Belki de Zara Larsson oynatıyorlar yerine. Sonuçta artık bir Beyoncé kalmadı. Yani bayağı manipülasyonla o da yok edildi. Demek ki gelecekte onun yerine gelme ihtimali olan bir şarkıcı var. Zara Larsson. Peki. Davina Michelle What About Us böyle bir performansını göndermişsiniz telifli. Bunlara hiç girmeden hemen geçiyorum şimdi. Didar Çarşiliyev Geneştoy 2026 kaydı. Böyle bir upuzun videolar fırtınası. Burada onu... Allah korktum. Ama bu kayıt canlı değil ya. Stüdyo kaydı bu yani. İleri alıyorum bak. Alamıyorum. Allah Allah. Abi nasıl bir ortam ya Özgür? Her yerde kameralar çıkıyor. İnanılmaz. Akkepleri yazıyor. Bu reklam mı Akkepleri? Yok bu bir düğün sahnesi. Düğünleri böyle yapıyor Türkmenler. Allah Allah. Özgün Her gene... yer kamera, çok büyük salon. Gönlü gene yanlış bir şey söylemeyelim de yanlış bir şey söylüyorsak Türkmenistan'daki arkadaşlarımız lütfen kusurumuza bakmasın.
Yok yok. Farklıymış. Haklısın da hani oluyor bazen çünkü kaçırdığımız şeyler oluyor. Hediye hocam bu diyor bak Türkmen Soy. Allah Allah. Evet o meşhur gırtlak okuyuşu başladı. Abi ne kadar rock müzik, köklü müzik bu ya böyle. Ne oldu ya bir anda böyle vocalizer'lar girmeye başladı. Bir anda gırtlak. Ya ben bu işin hastası oldum ya. Hakikaten yani başka bir diyardan geliyor gibi her şey. O acayip bir delay, eko. Hayda. Bir anda. Çok absürt ya. Valla atlar koşturuyor. Olmazsa olmazı hediyesiz bırakmıyorlar. Anladım. Valla çok güzel böyle bir müzik şeyi de andırıyor abi. Bilgisayar oyununda falan kullanılsa böyle coşarız yani değil mi? Baksanıza. Baya bölüm geçme müziği gibi. Oo. Yani parçaların Türkmenistan'da dinlediğimiz şarkıların yani böyle bir hani giriş, ara bölüm nakarattır ya klasik böyle bir formu vardır. Şarkı formu. Değil abi yani bir yerde başlıyor. Sonra başka bir şeyler oluyor. Sonra başka bir şeye daha geçiyor. Sonra geri geliyor. Bak. Bak mesela. Allah Allah. Parça durdu mesela. Hadi tekrar başladı. Bak gene durdu. Ya çok ilginç. Temen Gelinçem şarkısı. Gereogli destanından alınmış. Bir de destan parçası Özgün. Yani hikayeler de hep köklü hikayeler ha. Şey değil yani böyle. Evet. Şarkı diye yapılmış şeyler değil ve bu bir toyda okunuyor. Zaten Ne acayip ya. hocam Türkmen toylarına bakarsanız Karadeniz türküsü de söyleniyor. Hemen bir kendi şarkılarının arkasından çok böyle değişik bir toy kültürü var, düğün kültürü Aa, var. Her yerden, Anadolu'dan da Türkler söyleniyor. Allah Değişik Allah. düğünleri var. Çok ilginç. Ya katılmak isteriz bir gün ya. Türkmenistan'daki dostlarımız bizi davet edin lütfen gelelim. Baksana ne oldu şimdi? Allah. Bir de şimdi ilginç bir taraf daha var Özgün ve durdurup duruyorum ama. Şimdi mesela bizim düğünlerde böyle bir göbek atma, çılgınca bir eğlenme var ya. Şimdi burada böyle bir bakar mısın şeylere falan da at sürüyor gibi herkes. Böyle bir şöyle falan yapmalar yani farklı bir eğlence de var düğünde yani. Benim bildiğim hocam bizim düğünlere benzemiyor. Çünkü konser gibi geçiyor. Azerbaycan Herkesin gibi. oturup izlediği, dans ettiği bir ortam. Evet evet. Yani Türkmenistan'ın tamamında bu. Evet evet evet. Ama okuyuş stili falan hafif böyle o sert ve operatik şan tekniğine çok uygun. Hiç ondan vazgeçmiyor.
Allah. Ne acayip ya. Allah. Bu şarkıyı düğünlerde şarkıcının ne kadar yetenekli olduğunu göstermek için söylerler diyor Türkmensoy. Vay be. Çünkü okurken hem gırtlak sesi kullanıyor hem tiz seslerini kullanıyor, duruyor, yorumlar yapıyor, bir sürü şey var. Of! Allah Allah. Durdu gene. Sürekli bir serbest kısım var. Allah Allah. Herkes arkada bekliyor bir şey, coşku. İsmini kaydedeyim, mümkün değil, bulamam. Bu şarkı kaç dakika sürüyor ya? Bayağı upuzun bir şey bu yani. Koca bir destanı okuyor galiba. Tabii. Aman Allah'ım, süreye bak. Finali şu. Baksana. Evet evet, konser gibi. Sürekli yeni biri geliyor değil mi? Aynen öyle. Peki, çok selam. Süper. Ceylan ve Mahmut Tuncer, iki dağın arasında kalmışam. En sonunda Köln'e hitap edelim, gönderelim. Uzun hava var mı bunda? Mahmut Tuncer hakikaten yani çok uzun yıllardır tanıdığımız, yani bizden biri. Değil mi yani? Ben çocukluğumda Mahmut Tuncer'de var. 1961 yılında, önce şöyle bakın. Şanlıurfa'da doğmuş 1961'de. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu. Küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiş. Urfaspor'da profesyonel oyuncu olmuş. Daha sonra ses sanatçısı olarak, ya hiçbir düşüncesi yokmuş o dönemde. Amatör olarak arkadaş toplandığında şarkı söylüyormuş. 79'da Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak için yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önermiş. Mahmut Tuncer sahne almış. Hikayeye bak. İzzet Altınmeşe, Bediye Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer'le tanışmış. Seni sanatçı yapmaya geldim dedikten sonra Ankara'ya götürmüş. Günlüğü 2500 liraya bir pavyonda çalışan sanatçı orada sahne alan Belkıs Hakkari halk müziğinin ne olduğunu öğretmiş. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınava katılarak birinci olmuş Özgün. 1980'de Uyandım Sabah ile adlı ilk albümü çıkarmış. Gelen süreçle birlikte hemen her yıl bir albüm çıkarmış. 88 yılında Mehmet Ali Erbil'in programına giderken trafik kazası geçirmiş. Kazadan sonra kafa derisine 187 dikiş atılmış. Allah'ım, nasıl bir hikaye ya.
90'lardan başlayıp 2000 yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuş. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film başrol oyuncusu olmuş, 80 tane bestesi var. Diskografisi bu. Filmatografisi bu. Yani biz Mahmut Tuncer'i genelde eğlence programlarında tanıyoruz ama, değil mi? Çok esprili kişiliğiyle. Yani şarkı söyleyişi, türkü söyleyişi veya okuması aslında yıllar içinde futbolculuğu gibi başka bir yere doğru evrilmiş. O da ilginç yani. Hani kariyeri futbolla başlıyor, müziğe geçiyor, TRT'ye geçiyor. Ondan sonra televizyona geçiyor. Televizyondan sonra o esprili kişiliğiyle hayatımıza başka bir yere geçiyor ve ondan sonra artık tamamen bir nasıl diyeyim size, hani benim hatırladığım, çünkü Mahmut Tuncer her zaman Okan Bayülgen'in programındadır. Atıyorum yani. Hep böyle bir güler yüzüyle aramızdadır. Ama şarkıcılığının değerlendirmesi olmuş mudur? Onu bilmiyorum. İlginç bir durum yani. Çok meşhur bir hikaye vardır. Böyle türkü okurken, türkülerin bu tarz türkü... Bir kere yanık bir yer var seste. Bu yanık yer hakikaten bizim ülkemizde, özellikle Urfa, bu bölgelerde çok fazlasıyla kullanıyor. Yani ağız içi değil de üst bölgeye yakın, hafif cızırtılı gibi bir yer kullanılıyor. Ve bu hafif buruna da giden, ama çok kullanış çok rahatlı. Bakın. Demek daha zorken demek, sesi çıkarmak çok daha lezzetli bir tını verir. Yani o Urfa lahmacunun acısının tınısı çıkardığı yerdedir. Şimdi aynı renk tabii ki Mahmut Tuncer'de de var. O yanık rengi sürekli kullanıyor. Bakın. Ve çarpmalar tabii. Ama genelde bu türküler okunurken böyle hep bir sürtoneye doğru bir yolculuk hissi vardır. Garip bir şekilde. Böyle bir hafif sesi yukarı doğru esnetir okuyan. Bu çoğu okuyucuda vardı. Yani benim dinlediğim, yani neredeyse çoğu okuyucu, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok uzun hava okuyan, türkü okuyan okuyucunun hep bir sürtoneye meyli vardır. Bu da ilginç bir durumdur. Tam olarak nedir formülü bilmiyorum. Sanki böyle türkü okurken arada böyle bir yukarı doğru esner, sonra geri gelir. Buyurun. Ama mesela harf kesmiyor. Yani hani ne gün görmüş ne de yani nefes nefese kalarak okumuyor. Tek bir nefeste sonuna kadar gelip kelimeyi tamamlıyor. Bunlar diyafram açısından güzel göstergelerdir ve belki TRT'nin o zamanındaki okuma üslubunun kaldığını gösterir. Çünkü TRT okumasının üslubunda bu nefesi, cümleyi bitirerek, yani kesmeden okumak temel şeydir. Bakın. Çok yanık ama renk. Hakikaten yanık. Çok çok yanık bir renk. Bir de okuma postürüne dikkat edin. Mahmut Tuncer hiçbir zaman böyle esnemelerini falan görmüyorsunuz. Net bir şam pozisyonunda duruyor. Gerçekten çok acayip. Bediye Akartürk'le konuştuğumuz yılları hatırlıyorum. Şahane bir sohbet etmiştik. Kendisine de çok selamlar. Türk halk müziğinin duayen şarkıcılarından. Çok çok selamlar. Hakikaten çok büyük bir ses. Şeyi anlatıyordu. TRT'ye girdikten sonra çalıştığı eğitmenlerin, hocaların o kadar değerli bilgilerini almışlar ki, ve her ders varmış. Yani siz TRT'ye, radyoya girdiğiniz zaman bütün dersleri alıyormuşsunuz. Kesinlikle Mahmut Tuncer'in duruşuna bir bakın. İnceleyin. Net karşıya bakın hep. Görüyorsunuz değil mi? Ya bu duruş klasik opera pozisyonu duruşudur aslında. Klasik şan pozisyonu duruşudur. Net ve karşıya. Elini de bu şekilde kullanıyor. Elini açışına falan bakın. Yani şu değil de net bir pozisyon sürekli tuttuğunu görürsünüz. Bakın. Yüzüne bakın. Bu sayede diyaframını çok daha iyi kullanıyor zaten. Pozisyon, postür sayesinde.
bakın. Tize çıkışına bakın. Acayip keyifli hakikaten. Mesela böyle eskiden beri hayatımızda olan kişileri incelediğiniz zaman bazen çok bilinmeyen ve belki de yanlış anlaşılmış bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Hatırlarsınız Seda Sayan analizini yaptığım zaman ne kadar sondaki harfleri bastırdığını anlatmıştım. Ve bunun hani aslında herkes şey düşünüyor ya hep böyle rır falan diye okuyor diye düşünürken aslında onun o nefesi tamamlama ve son harfi bile kayda verme, çıkartmaya çalışma niyeti olduğunu anlatmıştım. Bakın Mahmut Tuncer'in tize çıkışına bakın şimdi. Ağız açıklığına bakın. Ay. Bedava şan tekniği var işte yani. Yani öyle karambol okuyayım değil yani o. Doğru bir şey yapıyor sürekli. Uzun hava var mı? Yok. İki dağın arasında. Burada uzun hava yok galiba. Bakayım var mı başka bir yerde? Keyifli çünkü. Oo, ne kadar eski bir kayıt. Ben bunu daha önce izler gibi olduğumda kapattım mı? İbrahim Tatlıses'le mi okuyor? Beraber okuyorlar. Bakın o tatlı üsürtonu hep geliyor bakın. Benim daş mı sandın? Hafif tiz. O çarpmalar nereden? İşte Azerbaycan'da, İran'da olan o bülbül çarpmaları bunlar. Çok acayip bir şey. Şimdi köken çok etkili hakikaten. Bu çarpma işte. Bakın bu. Harika. Evet Yasin. Sen devam et diyor da İbrahim. İbrahim Tatlıses pes tabii. Mesela İbrahim ne kadar pes geldi görüyorsunuz. Hani bir lirik tenora böyle bir renk biraz daha pes geldi. Bakın hafif o tatlı sürtone gene geldi. Hiç sekmez. Yüreğim. Ne kayıtlar be. Efsane hakikaten ya. Öyle bir yerden giriyor konuyla alakası yok. Tize almak istiyor ama pes girdi uzun havaya. Hani başka karar almak istiyor. Karar o değil. Karar burada. Bak şimdi. Sonra dedi tenha gecelerde ben erer müteselli. O çarpmalar hakikaten çok lezzetli. Fark yaratan şeyler. Sadece tonal olarak birazcık böyle zaman zaman şeye kaçabiliyor. Kontrol dışına gidebiliyor iş. Tam ses bu arada oturma pozisyonu. Şimdi bu oturma pozisyonu ile ilgili geçen bir mesaj yazmışlar Özgün. Çok hoşuma gitti. Ondan konuşmak isterim. İdol House'da mesela demiştim ya ben böyle minderler olsa çocuklar otursa elinde alsa mikrofonu okusalar. Dedi ki bir arkadaş ya sen öyle diyorsun da hocam dedi başka bir şeyde başka bir vokal koçta diyor ki dedi oturarak okumayın. Yani onun için dediğini düşünmüyorum çünkü oturarak gayet de okunur yani. Amutta bile şarkı söylüyorlar ya. Öyle bir şey olur mu yani? Diyaframı her yerde kontrol edebilirsiniz. Hatta belki böyle oturarak söylemek de çok da keyifli de olabilir belli zamanlarda yani. Dedi kurban dedi hayran babu tenha gecelerde ben eyler müteselli. Of çarpmaların tadı çok güzel. O
bir önce anlattım ya. Hani tam böyle nazana doğru oturmuş renk. Nefis bir lezzet hakikaten. Yani şey gibi denebilir o lezzette. Yani o yani o yemeğin lezzeti gibi. Yemin ediyorum o ağzınızda o tadı hissedersiniz yani. Urfa'da yediğiniz bir lahmacun gibi mesela yani. O burada unutulmaz bir yerdir yani. Baykuş sesini, Müthiş bir yer. baykuşun sesini bülbül şeyler değişmem aman aman. Ah aman 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 aman. Ah. Müthiş bu arada. La la li la la li la la li la. Evet, bağlıyorlar. Muhteşem performans var. Neymiş bu bakalım. Baya mahdut. Gel beraber. Bakın. Bu arada zordur ha eser. Dur bakayım. Ya bu tonda çok zor. Kolay gibi gözüküyor ama değil. Bakın pozisyona bak. Oo. Kesinlikle burada duruşla ilgili mükemmel bir şey var. Bakın. Tam net duruyor bir anda. Karşıya. Elini mutlaka kaldırıyor. Şunu yaparak da denge sürekli. Hafif o sürtone kaçınılmaz. Ve güzel, eğlenceli. Kapabileceğiniz çok şey var. Evet, benden bu kadar. Peki Astro Moonbeam, Sanha, Dreamcatcher, Funkem falan filan telifli. Ah be Kurra Hafız. Kapattım yanlışlıkla. Çok özür dilerim ya. Linkini tekrar atarsanız vallahi hemen almaya çalışacağım. Trabzon'da bir hocamızdı galiba. Woods Insane Vocals at the 3. Pingerio Awards with a Drowning vır bir sürü şey. Ne bu? Şarkılar, türküler, oynamaları. Abi bu kaç senelik kayıt ya? Burcu Gündeş'in 21 yaşındaki ses kontrolünü analiz eder misiniz? Bayağı profesyonel duruyor sanki yaşına göre. Burcu Güneş'in daha önce biz analizini yapmış mıydık ya? Yaptık galiba ama. Ben hatırlamak var. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Gül kokusu kalır nedinde. Ya bıçak gibi tenor. Evreni hocam ben kendi çapımda cover yapıyorum. Bakıp eleştirir misiniz? Tabii ki Evreni. Tabii ki. Hemen bakalım. Aa çok ilginç. Hemen bakacağım şimdi sana. Merak ettirdin beni. Hocam Jade dinleyin. Duru Pamukçu. Mamma Mia. Evet, Mahmut Tuncer'den Koy'a. Biz böyle. Jade dinleyin. Mix ve Sabat gibi çalışıyor. Hiç yapmadığınız analizi hocam. Jade. I don't know. Jade. Bir link bırakmanız lazım. Bakın bakalım. Evet. Yani bu güzel bir ses. Ama bir şey yok. Çok eski kayıtlar vesaire. Bu arada kadroda acayip ha. Yok burada. Hıvasa değil mi o ya?
Of 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 of, of. Acayip. Oh, I'm drowning, oh, I'm drowning. You're taking my life from me. Kimmiş bu ya? Dehşet bir şarkıcı hakikaten. Cho Song-yeon. Finally performance is viral masterpiece. Drowning live at 3. planı bilmem ne vardı. Bir ödül töreninde evet bütün herkes böyle star orada ama yıkıyor ortalığı. 빠져 죽어도 되니까 다시 한 번만 돌아와 줄래? 더 깊이 빠져 죽어도 Üf be nasıl şarkıcı ya. Hayvan gibi abi bu ne? 되니까 다시 한 번만 Oh, I'm Oo, inanılmaz abi ya. Oradan buraya geçmek yani o kadar kirli bir renkten böyle pırıl pırıl bir kafa sesi. Yani herkesin sapıtması normal. I can't breathe. Tam ses. Ortama bak. Ya Özgün şu anda var ya orada hayal ettim kendimizi. Yemin ediyorum. Bu mod yani böyle bir şey yok inanılmaz. Çok saçma sapan bir şarkıcıymış ya. Bu ne? Cho Song-yeon. Woods. Adamcağız bu mu? Cho Song-yeon. Woods grubun adı mı abi? Neymiş o? Gerçekten çok acayip ya. Drowning. Şarkı da buymuş. Vocal King. Evet öyle. Hakikaten Vocal King adam. Dehşet bir şey. Kim abi bu Hocam adam? sahne adı Woods'muş. Öyle diyor. Sahne adı Woods. Cho Song-yeon. Zeynep Yıldız. Profesyonel olarak Woods olarak bilinen çoğun Güney Koreli söz yazarı, şarkıcı, rapçi, plak yapımcısı. Maşallah. Falan filan 2015'te bir sürü şey olmuştu falan. O adam üst düzey bir şarkıcıymış ya. Hakikaten çok acayip. Bu seviye. Çok etkileyici. Lan ne acayip şarkıcılar var bu Kore'de ya. Saçma sapan. Bak 2018'de adını Woods olarak değiştirmiş, alternatif R&B'ye yönelmiş, vokallere daha fazla önem vermiş. Solo çalışmanın yanı sıra hem ana vatanı Güney Kore'deki hem de Çin'deki sanatçılar için ayrıca The Unit, Idol Rebooting Project ve Idol Producer programları için şarkı yazmış, üretmiş. Deli. Hakikaten çok acayip. Abi bir de o da Özgün'ü aynı. Profesyonel futbol kariyeri yapmaya hedefliyormuş başlangıçta. Bugün ne oluyor ya böyle? Çok saçma bir gün bugün yani. Bu ne futbol? Fenerbahçe yenecek mi nedir Beşiktaş'ı? Hayda. Kapattım ekranı. Abi bunun bir anlamı olmalı bizim hayatımızda değil mi? Bu kadar saçma bir şey olmaz. Ayu'nun kanalında 1 saat videosu var. Gerçekten çok acayip bir adam o ya. Hiç böyle bir şey görmedim. Evet ilginç. Asker olmuş 2023'te. Her şeyi yazıyor. Arkadaş böyle distografi mi olur? Bunlar da ne yazıyorlar Wikipedia'ya ya Özgün? Referanslara bak yüzlerce referans. Böyle bir Wikipedia şarkısı şeyi mi olur? İnanılır gibi değil. Cho Song-yeon. Hakikaten absürt. Ve rock söylüyor bu çocuk baştan aşağı. Şuna da bakacağım abi. Oradaki o tipi neydi? Bu ne olmuş? 6 ay önce yayınlanmış video bu arada çocuklar. Bir parça. Ya İnanılmaz. Bu nasıl bir şarkıcı böyle? Yani doğal renk abi.
Ağzını falan da öyle çok açan bir tip değil ama acayip bir tenor. O kadar güzel bir rengi var ki. Bir tane daha önce böyle yakalamıştık. Hatırlar mısın Özgün? Bir efsane bir adam daha vardı bunun gibi. İsmi neydi onun? Evet. O da dehşet izlenmişti bizim kanalda bir ara. Gelmez şimdi. Belki hatırlayanlar olur bizden. Şenyo değil mi hocam? Wu Chenyu. Olabilir mi? Wu Chang mıydı? Nasıl okunuyordu onun adı? Bu Şenyo muydu? Dur. Wu Chenyu değil. Hayır. Abi bizim en çok izlenenlere bakalım kanalda. Hemen çıkar zaten. Dur bakayım. Bak şimdi. Dur. Dehşet bir herifti abi o da. Ha işte bu abi. Huyun Wu. Ha Huyun Wu. Gukkasten'in solisti. O da böyle bir şeydi. Hatırlıyor musun Gukkasten'in solistini? Ha Huyun Wu. Bu çocuk. Evet. Manyak bir herifti bu da ya. O da bunun gibi. Hem kirli hem çok geniş bir renk. Ay harika ya. Oo. Dün Idol House crush'tırıyoruz da Emre Yücel'den bahsedildi. What the? İnanılmaz. Ama harika lan. Valla burada telif yerse bile ben Emre Play'e yüklerim, haberiniz olsun. Çok iyiymiş Özgün ya. Hakikaten çarpıcı bir renk. Doğru şarkıcı dinliyorsun. Çok güzel. Ne güzel şeyleri var. Özgün konser ortamına bak. Ya. Ay. Kıpır kıpır oldum gene vallahi ya. Ya artık zengin olalım ya Özgün. Ya. 60 derece sahne. Muazzam. İnanılmaz güzel. Ve ortama bak, kırmızı herkeste şeyler verilmiş. Vay nefismiş ya. Ben direkt takip Gizem ederim gidelim babayı. mi valla? Gizo. Hazır. Nefis abi, bu ne? Allah hocam gideriz. Gidilmez mi? Yeter ki paramız olsun. Her yere gidelim. Özellikle bu konsere bayıldım gerçekten. Bu ne acayip bir şeymiş ya bu Woods. Bayıldım buna ya. Woods. Kaç doğumlu bu? 96 doğumlu. 29 yaşında daha. Aman Allah'ım. Daha çok genç ya. Vay. İngiltere'de konseri var. Fransa'da var Özgün. Hangisine gidiyoruz? Etkinlikler burada. 2 konseri var. Dünya turuna çıkmış. Ne? Dur lan. Incheon, Osaka, Tokyo, Nagore, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Manila, Jakarta, Bangkok, Taipei. Lan arkadaş bir buraya gel ya. Londra, Frankfurt, Paris, Melbourne, Sydney. Oradan da şeye geçiyor, Avustralya'ya yani. Berlin'e geliyor Özgün. 2026-06-07. Haziran'da. Pardon, Temmuz'da mı? Haziran bu, Haziran. Galiba. Of. Gizem. En azından Hocam gideriz Almanya, Avusturya. Hani hangisi yakınsa. Frankfurt. Berlin olur, Frankfurt. 2 tane Frankfurt'ta var. İşte bir Frankfurt, bir Berlin konseri var. Londra'da var. Paris'te var. Abi ben böyle bir gün sayıyorum. Bir arkadaş şey dedi bana, Almanya'dan konserine gitmiş, bana fotoğraf attı. Sen yine söyledin de ben gittim konserine dedi. Vallahi giden olursa çok sevinirim. Bak Amerika'ya bekliyorlar. Niye gelmiyorsun diyorlar. Toronto'ya bekleyen var. Paris. Ben de Türkiye'ye yazayım. Girin şunun altına yazın ya biri bizden. Türkiye'ye de gel yazın ya. Aa, Instagram'ına atıyorum. Instagram'da yok ki takip edeyim. Ne adi bir şey, Allah'ım yarabbim. Neyse. Artık böyle bundan sonra. Peki. Woods, selamlıyoruz seni. Teşekkür ederim. Bu konser telifli izleyemiyorum. Gadish cover Rümeysa. Kendince coverlar yapıyorsun. Hadi bakalım. Oh my god. I know ne tabire vakere boyuna. Japonca değil mi bu söylediğin? Seni biraz aşağı alayım da yüzünü görelim.
のネタバレ死ぬっぽいな何それ意味深 Ama kaydedip daha sonra üstüne video çekmişsin gibi. いいじゃんそれっぽい単語集で踊ってんだしけトゥトゥルトゥトゥルフート Hafif seslerde küçük tam oturmama var ama. Daha biraz daha net olman gerekiyor. トゥルトゥトゥトゥルフートゥルトゥトゥトゥルフーぽいじゃんぽいじゃんトゥトゥルトゥトゥトゥルフートゥルトゥトゥトゥルフートゥルトゥトゥトゥル神っぽいなもういいぜもういいぜそれもいいぜもういいぜ逆に興奮してきた Sanki böyle çok mono bir gidiş var. おきねおきね今おきねおきねケーキいい気がいいせわりえ Tamam. Rümeysa mutlaka bu yaptığın şeyi bir düzene oturtman lazım. Çok keyif alıyorsun, kayıt yapıyorsun, elindeki mikrofon Rode, güzel bir şeyler de yapmışsın, bir yatırım da yapmışsın yaptığın şeye. Ama sesini düzgün sesleri verecek şekilde öğrenmen lazım. Çok çok karmaşık şu an verdiğin şeyler. Bir doğru, bir yanlış, bir çıkıyor, bir çıkmıyor. Önce bir şöyle güzel sesini açmayı öğren. Doğru seslerle çalışmayı öğren. Böyle 3 ay, 4 ay bir şan eğitimi, sesleri oturtma, açma falan yaparsan bu şarkıları kesin daha iyi söylersin. Kesin daha iyi söylersin Rümeysa. Agamrat Kurt Mugamto'yu. Bugün bir toy baktık, bir daha bakmayalım istersen ya. Ha? Millet Bliss. Millet Bliss bir Japon şarkıcı. Bakalım. Hocam birkaç sene önce 2012 Eurovision'u beraber izlemiştik yine. Öyle bir yayın yapar mıyız? Aa. Ha, eski Eurovision'ları diyorsun. İstekleriniz varsa yazın. Evet. Fikirler varsa yazın. Açayım toplulukta. Uzun süredir de açmadım. Açayım bir tane Özgün. Hangi konuda özel yayın yapalım diye açayım. Siz de yazın altına lütfen. Fikirler. Arkadaşlar hepimiz bakıyoruz zaten. Hemen. Nereye geldim ben ya? Ne alaka abi, topluluğa girecektim. Aman üf. 10 saat şimdi onunla uğraşacağım. 2 dakika bekleyin yapayım şunu. Ne kadar saçma. Gitsene. Topluluk dedim başka bir şey. Yanlış yere girmiş. Bu da ondan. Community. Açıyorum community'de. Hangi özel canlı yayını yapalım? Altına yazın. Gönderdim abi. Toplulukta var şu anda. Okey. Burcu Güneş gece. Pardon, millete bakıyorduk. Bliss. Beyond Journeys and Insert Song Live. 私を Cazcı gibi ha. この名前を優しく O nedir ya, bu da koluna doladı, harika gözüküyor. 呼んだその声が Baya cazcı gibi yalnız ha, tarzı. 一人寂しく Arkadaş böyle çekimlerde bir tek Japonlarda var ya. Nasıl güzel bir çekim bu alttan, ama yani kız bakın kadrajın neresinde yani, üst taraf bomboş, şahane bir görüntü ya. 目を閉じるよ Üf. 花 Üf üf üf, sahneye bak, sahneye, aman ya Rabbi. 包んで Vibratolar geniş geniş. 柔らかな Parçanın girişine bak. その手 Ay 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 ay, yangın gibi. 忘れぬよ Altı zaman. 結ぼう Dümdüz bir ses maşallah. En sonunda vibrato. Ses hakimiyeti acayip şarkıcının. 夜を越えて花が満ちてあなたのもとへ帰るでしょううねりを裂いて闇をほどいて夢の中は濁らず Üf üf
üf. Bunlar ne böyle ya Özgün? Sanat eseri gibi ya. Acayip şarkıcılar. Müzik çok güzel Evet. arkadaşlar. Hiç abartı yok. Buyur Özgün. Şeyi gördünüz mü hocam? Galiba çok yüksekte yanına tutunma yerleri yapılmış aparatlar. Nasıl? Onu fark etmedim. Galiba biraz yüksek bir yerde. Millet, Singer. Kadını bir araştırayım bakayım. Japon şarkıcı söz yazarı. İlk büyük çıkışını 2019'da Inside You EP ile yaptı. Allah Allah. 2020'de ilk İngilizce albümünü yapmış. Tokyo'da yaşıyormuş. 2018'de kariyerine başlamıştı ha. Aa. Ne acayip hikayeler valla. Çok acayip. 青く続く道 Yok yüksek değil Özgün ya. Normal sahne ama ışıkların kapanışını gördünüz mü? Bu ne abi, sanat eseri yapıyorlar ya. İnanılmaz. Ha şey. Evet Ben evet. kenarlardaki korkulukları anlamadım da. Of 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 of. Hayda, Şebnem Ferah geçti oradan. Ne güzel geçişti bu arada. Acayip tuttu ha. Ya bu çok çok güzel bir şarkıcı çocuklar ya. Aa 2.26'ymış. Ne zaman başlayıp bitirdiğini anlamadım biliyor musunuz? Akıyor yani. Aa, çok değişik şarkıcı. Sevdim ama. Kendine has bir tarzı var. Millet. Singer. Ha, interview de var. Ne? Aa, ne değişik bir şarkıcı ya. Millet Official. Hep böyle dramatik bir şarkılar. Kliplere bak Özgün. Daha doğrusu konserlere bak. Bak hızlı geçiyorum. Oo, öbür şarkıları daha uçuk ama ha. Abi dünyada hani bilmediğimiz ne çok şey var ya. Ne kadar güzel bunlar. Ne kadar absürt bu arada ve yani hakikaten uğraşılmış bir iş ya. Bu baştan sona bak. The Story of Us, Digital Release. Bir de bunların absürt. Bunu bir araştıralım mı ya? Sen bu konulara meraklı kim var şu anda? Bu kızı gerçekten çok iyi takip eden. Burada var mı chatte biri? Gizem biliyor mu acaba? Gizem sen biliyor musun? Hayır hocam bilmiyorum ama isterseniz araştırabilirim. Valla ben ya koptum gittim. Ya bu nasıl bir güzel tasarımdır. Şu sayfaya bakın ya. Ya bir yıkıl. Gerçekten yıkılıyor yani. Sanki bir kitap çıkarıyor gibi ya. İsterseniz Japon arkadaşlarıma da sorabilirim hocam. Resimleri var çocuklar. Bak, now printing. Satılıyor. CD'ler. News, discography, profile, shop, download, streaming. Bunlar dinlenmeler. Live ne ya? Bu konserleri. Acayip bir imaj var. Hakikaten izlemesi çok zevkli kadını. Ya konserler zaten muhteşem. Fotoğraflar da öyle. Çok absürt. Kanada'da ergenlik yıllarını geçiren ve küresel bir duyarlılıkta şarkılar yazan kadın bir şarkıcı söz yazarı. Eşsiz, boğuk ve derin sesi, etkileyici gücü. One OK Rock tarafından prodüksiyonu yapılan ilk şarkısı Inside You. iTunes dahil 11 müzik dağıtım sitesinde zirveye yerleşmiş Özgün. Ya evet. Tabii. 2020'de 18 şarkı içeren ilk albümü Aysi yayınlamış. 18 şarkı. İlk albüm. 2021'de Tokyo 2020 Olimpiyatlarının kapanış döneminde sahne almış. Yurt dışında güçlü bir destek görüyor. 2023'te Hong Kong'da ilk yurt dışı müzik festivaline katılmış. Abi bu kadınları keşke biz de davet etsek Türkiye'ye ya.
Yani müthiş yani. İlk şey zaten Hong Kong'da yani. Çok fazla yere de Aa. gitmiyor ki. Geçen yıl da oyuncu olmuş hocam. Evet. İlginç. Shanghai Konojo filminde başrol oyuncusu olarak sinema dünyasına girmiş. Filmde tema şarkısını ve diğer şarkıları seslendirmiş. Shinai Konojo. Merak ettim şunu. Aynı yılın Aralık ayında milletin tarzının özünü simgeleyen 3 şarkısı Godness, Waterfall ve Swamp sürpriz bir şekilde dijital yayınlanmış. 2026 Mart'ta daha yeni Free Ran Beyond the Journey's End adlı TV animesinin ikinci sezonun kapanış şarkısı The Story of Us'ı yayınlamış. Hikaye oymuş işte. Shinai Konojo. Dur bakayım bir şeyi falan vardır YouTube'da bunun bir hani teaser falan filan. Shinai Konojo. Beloved Stranger. Shinai Konojo da o. 小説家になった陸と夢を諦めた南 O filmde de bu hikayeler. Bu arada altta Tayca yazıyor galiba. Gizem. Baya Tayca yazıyor bu ya. Değil mi? Bu Japonca değil. しかし目覚めると Evet hocam onlar Taycan. Tayca değil mi? 変わり Demek oralarda patlamış bu. Bu demek. Hocam zaten bütün ünlü insanlar mutlaka bir Bangkok yaparlar turnelerinde. は大スターで陸は一編集者になっていた何なんだよ一体 Ya kızı kaçırdın işte. 元の世界に Sen suratına bakmadın zamanında. 付き合ってもねえのにな Kız şimdi sahnelerde. おばあちゃんどちら様ですか？あいやこの人は私たちの大切な人よ。 Nasıl yani? Baba bayağı kız oyuncu olmuş Özgün. Evet. いつから変わっちゃったの？ O ilginç. Ya 彼女にとって必要なのは君じゃない二度と顔を見せるな次の曲は film müziğini de söylüyor. ただ誰かに自分の歌を聴いてもらいたくて作った Tipik gözlüklü. Acılı değil mi? 未発表の曲 Robin Sama Japonya olimpiyatlardakini de izleyebilirsiniz diyor. Daha neyini izleyeyim abi? Peşine düştük kızın zaten. Şu halimize bak. 自分を犠牲にしてずっと支えてくれてたのに僕は分かってなかった Bu ne be? Detone bu ya. 知らない彼女 Sevgili yabancım. Shinanai Kanajo. ない Bak tam okuyuşuna bakayım. 知らない Shiranai Kanojo. 彼女 Kanojo. もしもの世界で愛を知る Tayland sinemalarında. Reklam oymuş Özgün. Güzel. Ya, evet. Çok acayip. 学生時代 Vay anasını be. Bizim haricimizde dünyada başka bir hayat daha var ya. O çok benim ilgimi çekiyor işte. Bir dünya dönüyor yani etrafında ve senin hiç haberin olmayan şarkıcılar, sanatçılar, sanat değerleri. Bunların her biri bir sanat değeri yani. O konser neydi abi? Ya absürt güzellikte konserler bunlar yani. Şuraya bak. Bir sürü var yani bunlarda. Biz hangi tür müzik yapıyor abi? Hayvan gibi rock bu da. Çok absürt çok. Aha. Story of Music müzik video. Çok keyifli. İzlemesi çok keyifli. Takip etmesi keyifli. Millet. İsmi de ilginç Özgün. Millet'e Evet. Türkiye'ye davet edeceksin. Millet'te konser verdireceksin. Millet Çok yazacak. ilginç olur evet. Yani Denizli'ye sesleniyoruz. Millet Denizli'de miydi, Muğla'da mıydı? Hayır hocam. Aydın'da. Aydın Belediyesi'ne Ya da sesleniyoruz. Didim. Tabii. Millette konser verdirelim. Tarihe geçelim. Gerçi Millet'te konser veremez herhalde. Konser Yani veriliyor mudur? verilebilir şey olarak. En çünkü azından Ayakta antik tiyatrosu. yani konser bile olmasa belki çok küçük bir akustik çekim bile olağanüstü olur yani. Millette konser verdireceğim veya şarkı söyleteceğim. Harika. Millet. Çok ilginç.
kıza ulaşalım mı ya Özgün? Evet, Turap'la hallederiz hocam yarın. Hadi o zaman bir Turap'a çalıştıralım. Turap, Tamam. Turap diye bağırıyorum gene ben. Peki. Bayıldım, kaç dakika takıldım ben bilmiyorum. Hasta oldum çünkü. Martin Luke Brown, Love is a Black Hole. Gitarın güzelliğine bak bu arada. Çok tatlı. Gene bulduk orijinal. Kuşlu kuşlu. Bayağı Beatles dinliyoruz. Bayağı Paul McCartney ya. He's a dick and I'm like super fucking nice. But you broke up and I kissed you on a kitchen corner. New Year's 2017, what a disaster. What's gonna happen? I think love is a black hole. You think you know, but you don't know. I'm scared too, but fuck it, let's go, let's go. Çok sevimli ya. Tam gençlik şarkısı işte. Now we're not friends. We hold hands and kiss in public everywhere. You're so cool. I can't believe it. Yani bir şey diyeyim mi? Millet özel yapılır yani. Çünkü kadının çok geniş bir dağarcığı var. Her şeyi başka. Ya sadece ona özel program bile yapılır yani. One Ok Rock yapmıştım, yayınlamıştım ya. So we made our little secret kind of a fish. So nothing's worked before, so I'm hoping we're special. But let's not be careful. I think love is a black hole. Çok sevimli. Yani okuması da güzel bu arada. Tam bağımsız şarkıcı. Bizim böyle Evrencan Gündüz tadı da var yani okumasında. You think you know, but you don't know. I'm scared too, but fuck it, let's go, let's go. Ama parçanın tadı gençlik şarkısı bu yani hani. Aşk bir kara delik işte, bilmiyorsun ne olacak ama işte hadi boş ver gidelim hesabı. Burcu Güneş gece Türkiye Ulusal finali, bu arada Sevda Kuş'un kanadında var. Ona bakacağım. Bakalım. Gökhan Kucur geçen hafta atmıştın, açılmamıştı. Başımda rastladım aksakallı birisine. 1000 yıllık bir halıya 1000 yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi. Sordum ona, aşk ne ustam, hayatın sırrı. Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşun kanadında ürkütürsen tutamazsın. Ökseyle sapanla vurursun da sevemezsin. Hayat sırrının suyunu Çeşmelerde bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan içerisinde kalamazsın. Ordum. Peki. Gökhan çok güzel bir sesin var gerçekten.
Yani geniş aralıkta bir ses. Fakat hani şuna dikkat etmeyi sadece rica ediyorum. Cem Karaca'nın belki de bütün yaptığı işteki en özel tarafı o tiyatrocu kimliği. Yani müziğinin içine o kadar büyük bir tiyatro kimliği koyuyordu ki işin sesle ifade edilen kısmını tamamen çözmüşsün. Çok güzel okuyorsun parçayı ama o tiyatral kısmı, yani o parçayı yaşatma kısmı parçanın söylenme biçimi aslında. Cem Karaca'nın en büyük özelliği de bu zaten. Hani farkı yaratan buydu. Cem Karaca gibi çok şarkı söyleyebilir ama onun gibi şarkıyı anlatmak çok kolay bir şey değil. Ama onunla ilgilenebilirsin. Madem çok seviyorsun, onun o kısmı, onun o yaptığı sanatının nasıl yaptığıyla alakalı en büyük haznesine sen de kendini geliştirerek girebilirsin. Bence çok yeteneklisin. Bu becerini biraz da tiyatroya taşı. Sana yakışır. Hem sesin var, hem enstrüman çalıyorsun. Belki de çok güzel bir tiyatrocuya dönüşebilirsin. Mutlaka denemeni tavsiye ediyorum. Mutlaka birleştir. O zaman zaten okuman da değişecek hani. İşte yani ifadeyi verirken bu sefer o vakuluğu ve yaşlılığı hissetmen gerekiyor. Çünkü yani sen parçayı düzgün söylemeyi hedefliyorsun şu anda ama parça öyle değil yani. Aşk bir işte. Çeşmelerde bulamazsın. O haykırışı ve o tutkuyu yansıtacak davranışlarda okuman gerekiyor ki bize de o geçsin. Çünkü tatmin ediyor. Bu parça gerçekten hani Cem Karaca'nın ancak böyle fanlarının çok bildiği bir parça oldu. Cem Karaca hep işte çok popülerleşen parçalarıyla bilindi. Bu parça bir türlü popülerleşmedi ama bence ben ne zaman duysam beni böyle titretir, gözlerimi doldurur. O kadar etkileyici bir şarkıdır. Sözleri hayatı anlatır gerçekten yani. Hayat gibidir sözleri. Çok çok fena bir şarkı. Bunu sevmem bile senin ne kadar deli yürek biri olduğunu gösteriyor. Sevgi selamlar, süpersin. Burcu Güneş. Esma Rebz... Evet, atmıştı bir saniye. Süper chatlerde bir tane gelmişti. Ben onu almadım. Esma Redzepova. Kaje Sukariye. Hemen bakayım. Nedim Tayfun göndermiş bugün. Nedim. Dur Nedim kendine geldi. Nedim nerelerdesin sen Nedim? Hemen bakalım. Esma Redzepova biz daha önce yaptık. Kanalda var değil mi? Evet, Eurovision 2013. Tabii. Ben bayağı analizi var kanalda. Ama Paket bu yani. telifli zaten. Fakat ben sanki ses analizi desem çıkar mı bakayım. Sildik mi yoksa teliften? Yo bak tam 8000 konser. Esma Redzepova ses analizi. 6 yıl önce yapmışım. Ya Değil mi? bak böyle mavi bir adammışım eskiden. Bu efsane yayındır bu arada. Bu mavi webcam'den kaynaklıydı. Uyduruk bir webcam'di. O zamanlar. Böyle mavi adam olarak çıkıyordu. Fakat o yayınlarda yaptığım analizler büyük analizlerdir. Çok büyük patlamıştı hepsi. Çok izlenmişti. Burcu Güneş gece 1997 Türkiye ulusal finali. Neyin ulusal finali? Eurovision. Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye seçmeli. Aa, İlk kez televizyon karşısında Burcu Güneş. öyle mi? 1997 bundan 21 kaç yıl? yaşında. 30 yıl önce neredeyse. 29 yıl önce. Yanlış mı? 2007, 2017, 2000. Vallahi 30 maşallah. Uydu. Bayağı pes giriş ha. Saklanır güneş, gelip sokulur tenime akşam. Erdinç Şenyaylar çalıyor gitarı arkada. Kadro manyak, bir de full canlı. Playback, altyapı, yarı karaoke falan filan yok. Çatır çatır. Titrek gölgeler dolaşır caddeler, Oo, parçada kazık gibi ha, ses aralıkları. dolaşır Dolaşır. caddelerde, geçip gider o serseri zaman. Bu ne bitmez karanlık, bu nasıl bilmece, yalnızlık kesiyor. Bayağı teknik parçaymış bu arada. Bayağı kazık parçaymış. Onu net söyleyebilirim. Şurada aldığı nefese bakın. Bakın tam usta işi bakın.
Uf, o küçücük bölge var ya bakın. Minicik. Oraya kadar tek gelmiş. Oo. Şuradan bakın. Aldı. Bu nasıl da aldı? diye de orada nefes alıyor. Dur okuyayım dediğin zaman okuyacak değil. Bütün parçayı hep planlamanız gerekiyor. Çok iyi bölünmüş parça. Şu ana kadar okuduğu yani o araya biraz önceki boşa düştüğü yer dışında o kadar temiz bir entonasyonla okuyor ki parçayı tabii. Burası daha temiz olmuş. Bu arada iç kulaklık falan yok yani. 1997 bayağı monitör okuması bunlar. Yani arkada orkestranın sesi gümbür gümbür onun kulaklarına vuruyor bu arada. Bu arada parçanın harmonisi ne kadar zor ya. Yani beraber söyleyelim desen kolay kolay kimsenin söyleyemeyeceği kadar zor. Yollarımı. Bundan önce o kadar büyük bir güç harcıyor ki. Kocaman orkestra arkadan geliyor. O sesleri çıkarabilmek için tam basıyor, sonra bir anda pat diye orkestra kaçıyor. Tek başına kalıyor ve o gücü harcadıktan sonra her defasında ilkinde de aynısı vardı. Hafif bir entonasyon geriye kalıyor. Kolay değil. Ya parça resmen hani al bunu sana emanet ediyorum Burcu diyeceğin kadar zor bir parça. Bu senin artık emanetin yani böyle sırtlanıp götürmek zorunda olduğu kadar zor. Hakikaten yani. Bakın. Şundan öncesine bakın. Mesela burada hafif bakın. Dönüyor. Oturttu tam sesi. Yani bu sefer de ikincinin ilk tarafları çok iyi oldu. Sonunda da artık vay be. Burada tamamen kontrol onda olduğu için daha da konsantre oldu ve bitirdi. Of, bu ne kadar zor bir parça. Yani gerçekten çok zor. Söylemesi kolay değil. Ses aralığı olarak demiyorum. Yani parçanın içinde o kadar çok tuzak var ki böyle sizi dağıtacak. Yani bir de final gecesi değil mi? Heyecan falan zirvede. Bir de hocam bu şarkı daha sonra Haluk Kolçak ve Işın Karaca daha sonra albümde aldı. Ve onlar da zor okudu şarkıyı. Ne diyorsun? Tabii. Harun Kolçak'ın albümünde var asıl patladığı. Daha sonra Allah Işın Allah. Karaca'nın albümünde var. Onlar nasıl söylüyor acaba? Işın Karaca Gece. Bakacağım. Işın Karaca Gece ama hep canlı var mı? Bu gece. Yok bu değildir kesin. Gece. Sadece şuraya bakacağım. Tenime akşam
Değiştirildi mi parça parça belli. Bu ne bitmez karanlık, bu nasıl bilmece. Yani değiştirmişler tabii yani. Sound falan gelmiş. Yalnızlık kesiyor yollarımı her Baksana abi tuzağa bak. her gece. Eskisi yanımdı gece. Tabii stüdyo kaydı gibi olur mu? Bu çok iyi bir stüdyo kaydı olmuş. Işın Karaca'nın performansı da bu arada. O parça da burada. Yani böyle canlı performansla da anca Burcu Güneş okumuştu. Evet yani anca böyle seslere emanet edilebilecek. Ya bir de o sene Şebnem Faker dinle kazanmış Özgün. Aynı seneymiş. Tabii. O açık ara götürdü zaten. Parçadan, parça farkından. Ya bu kadar tuzak ve zorlu bir parçayla. Tabii dinle çok başka bir parçaydı. Çok naif, çok sıcak, hemen alan bir parçaydı. Bu ona göre çok performans parçasıymış ama harika bir parçaymış bu da. Gerçekten. Peki. Ya benim Söyle söyle. benim merak ettiğim hocam yani 21 yaşında bu kadar hakim olması. Çünkü kanalda da biliyoruz bir sürü genç izliyor. Tabii ki. Bir de Burcu Güneş bildiğim kadarıyla da konservatuvar okumamış biri. Babasından ve Müfit Bayraş'tan aldığı eğitimlerle şarkıcılık yapan birisi. Burcu Güneş. Ona rağmen Ben acayip. hiç daha önce incelememiştim. 12 Ağustos Dikte 75, ton 50 yaşında. vesaire. Alsancak, İzmir'de. Evet. Yani Türk genç kızı seçim. 18 yaşında gelince annesiyle birlikte kalmaya karar vermiş. Ne kadar detaylı bir bilgi bu arada ya. 2001 yılında Taçsav tarafından ideal Türk genç kızı seçilmiş. İlk bestesini 12 yaşında yapmış. İlk sahne deneyimini İzmir'den Antalya'ya taşındıkları 13 yaşında. Babasına vokal yapmış. Evet bir sürü orkestra. Çok genç yaşlı tabii. Ama işte yani 21 yaşında onu yapabilmesinin sebebi de erken yaştaki devamlı şey olması yani. Devamlı şarkı söylüyor olması. 18 yaşında İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuarı Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan, artikülasyon, solfej dersleri almış. İzmir'in tanınmış caz kulüplerinde ve bazı büyük otellerde yaz ayları Bodrum'da şarkı söylerken bir yanında Müfit Bayraşa'ya çeşitli festivallere, müzik yarışmalarına katılmış, ödül almış. İzmir'e gelen dünya ünlü klasik piyanistimiz Burçin Bükey'e dinletilmesiyle profesyonel adıma başlamış. Evet, Rax müzik falan filan. Gara Mafyan, Nina Varan, Tanju Arıkan'ın ekibiyle Aşk Yarası'nda sunmuş 98. Rafet Erroman Son Mektubu, evet, efsane şarkıdır bu arada. Tabii çok uzun bir müzik kariyeri. Çok uzun bir müzik kariyeri tabii. Evet. Güzel, keyifli. Var mı istediğiniz bir şey? Evet. Tuğra. Linki atmıştım ama görmediniz. Bir saniye dur. X-Tiny Heroes. Söyle Özgün söyle. Onu linkine düzeltmiştim diyecektim. Öyle mi? Kura hafızım. Bir saniye hemen alalım. 3. sıradaki o düzeltilmiş link. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yanlışlıkla silmiştim. Tamam. Hocam süper chat, Yağmur gelmedi bir şey. Ha şimdi geldi. Jimin'i kaç kere yaptım ya? Ha Yağmur. Bunlar bizim başımıza iş açan videolar genelde. Bak şu an açılmıyor bu video bu arada. O linkinde sıkıntı olmasın. Bir şey açıldı şimdi. Jimin'in Who akustik versiyon. Bay Jimin ama telifli gibi. Değil. Neyse bakarız. Bakmaya çalışırım daha doğrusu. Bir tane daha var. Ona baktın mı? Lena Shower Painted Reality. Kim neymiş o? Ay açamadım ya. Eski sevdalımdır. Painted Reality. Bu neymiş ya? Lena Shower. Çak. Cım mı acaba? Emmokok ses analizi yapar mısınız? Defalarca istediniz. Hele bu konserindeyse şeyin yapamam. Yani o adam var ya. O konser kaydıysa yapamam. Bu da başka bir şey Emmokok. Tamam dursun bakalım o zaman. Ben aşağı. Tam Janet Jackson. Oo! Canlı mı bu abi? Ne manyak.
Ne oldu? Gitar nereye gitti lan? Bir gitar vardı bu kızda. I'm afraid Abi klip mi bu ya? I'm never enough. Hadi lan. Gitar nerede? This painted reality. I won't hide. Bir gariplik yok mu ya bu kayıtta? Başka bir şeyine bakalım bunu. Böyle evde falan söylediği yok mu? Reality. Bu. Orphan. 22 years old. Early pop English music means everything to me. Andres Gabriel, Lena Shore, Esvar bilmem ne. Bakalım şuna bakalım. Hepsi telifli bunların da. Çok güzel şarkılar ama. Değişik bir şarkıcı bu arada. Ses çok güzel ama. İşte bunlar da arayıp bulamıyorsun. Bu bir yarışma ya. Bu yarışmaya katılmış şarkıcılar ama I Will Always Love You. Bu kızın kanalı da var bu arada. Şimdi uyandım. Ne var peki bu kanalda? Videoları var. Hep official. Hah. Painted reality is tearing my soul from me, but I won't change who I am. I won't pretend, won't play it again. Ya da böyle blues kökenli. Reality is stealing what's real me. I'd better be broken as you than perfect to play for you. Ateş ediyor yalnız ha. Abi niye tamamı yok bunların? Böyle gıcık küçük en sevmediğim şey. Nasıl bir kariyer yönetimi bu yani? Bir düzgün şöyle bir parça. Ha bir tane şurada live bulduk. Hep böyle absürt minik şeyler. Burada bir solo minik. Someone Like You. Hep klip. En sevmediğim kariyer yönetimi işte. Nefret ediyorum böyle şeylerden. Yani bir adam gibi bir cover'ı dinleyemiyorsun. Yok. Shortslar, minik parçalar. Yani bir şarkıcı küçücük şeylerle kendini değil mi? Bir türlü tam aradığını 741 abonesi var kanalında. Bir yetenek var ama tam olarak anlamak için çok zorlanıyorsun. Ah. Nefis tabii ya. Çok acayip bir sesi var. Ama hep küçücük. Yani parça bir türlü bitmiyor. Tam böyle TikTok şarkıcısı. Ya hayret yani. Bir garip değil mi Özgün? Sen ilginç gelmiyor bu yani. Mesela hiçbir parça yok. Hep küçücük bir sürü şey. Zaten o 15 saniyesi TikTok'ta kullanılsın diye üretiliyor ya. Ya ama korkunç bir şey. Bu kızın bir şeyini anlamıyoruz ki biz o kadarcık şeyden. Bu kadarcık. Ya mesela son zamanlarda özellikle Uzak Doğu'da bu çok moda oldu. 30 saniyelik şarkı söylemek. Yani saçma sapan bir şey ya. Saçma sapan bir şey yani. Anlamadım ki. Neden yani baştan sona bir söylediği güzel bir şarkı yok? Böyle bir şey yok. 1 yıl önce bir şey buldum yine. Kendim burada piyano çalıyor. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Emma Kok. Voila. Emma Kok in Hat Concert Ball. Evet. Burada bir şey gözükmüyor. Hadi bakalım. Emma Kok'un daha önce bir kere analizini yaptım. Telif nedeniyle silindi. Böyle hayranlıkla herkes izliyordu. Emma Kok'un bu arada bir rahatsızlığı da vardı galiba değil mi? Her şeye başlarken onunla başlayalım. Ben öyle hatırlıyorum. Neydi?
Emma Kok Hollandalı bir şarkıcı. 2020'de Voice Kids'in 10. sezonu kazandıktan sonra ünlendi. Andre Rieu ile Johann Strauss Orkestrası seslendirdiği Voley performansı efsanevi, YouTube'da 100 milyondan fazla izlendi. Ama bir şeyleri vardı bunun. Ben yaptığımda da yazmışlardı altına, işte sen bilmiyorsun onun bir şeyleri vardı. İşte şudur budur. 9 aylıkken beslenme tüpüne bağımlı hale gelmiş bir rahatsızlık. Aslında buna kısa boyu nedeniyle okulda zorbalığa maruz kalmış. Habire onu söylemişlerdi. Büyümüş tabii, o küçük yaşında değil artık. La chanteuse, hâte de m'y parler. Dis-moi, à vous amour. Abi parçanın orijinal söyleyeni hiçbir yerde yok Özgün. Ya. Barbara Pravi etkisi. yok oldu. Barbara Pravi yok oldu. Parça hala duruyor. Başkaları ünlü oluyor parçaları ya. Nasıl olacak ben anlamadım. Vous aimez parler de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fort. Moi, ce que je veux, c'est agréer à des histoires qui arrivent jusqu'à Hala küçük ama. ce Şu an kaç yaşında Emma Kok? Bakalım. Daha hala çok büyük gözükmüyor. 18 yaşında gözüküyor ama bu kayıt 2026, yeni bir kayıt. Daha da küçük gözüküyor ama hala. Çok dramatik. Regardez-moi ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que Bu arada kızın entonasyonu olağanüstü ya. les vrais témoins ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépense là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, et ça ne se finit. Ça me gueule, c'est mon cri, mais voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Dans mon vie, comme je rêve quand j'envie. Mais voilà tout le prix. Et dans le silence. Baya böyle tertemiz, yumuşacık, böyle ipeksi bir okuyuşu var. Hakikaten dinlemesi çok zevkli. Ama tabii biz Barbara Pravi'yi bildiğimiz için böyle aradayız hala. Ne partez pas. Çok tatlı bir sopran Je tonu. vous supplie, restez. Nedir gerçekten, hani o demiştim ya, tiyatral etki onu fazla veriyor bu yaşında. Olağanüstü veriyor parçanın içine hakikaten. Ça me s'ouvre très pas, non. Çok iyi satıyor, görüyorsunuz değil mi? Ne Bakın. se fâchez pas comment. Gözler hep açık. Bütün seyirciyi tarıyor. Bakın şuraya çok dikkat edin. Şimdi parçayı çok güzel söylüyor da dikkat edin bazı şeylere. Tiyatraline bakın lütfen. Bakın gözler kapalı değil mi? Sanki hep böyle gidecekmiş gibi her şey. İçine kapalı duygu. Açtı gözlerini. Film gibi ya. Yani çizgi filmde anca çizerler bunu yani. İzleyin. Vous supplie, restez longtemps. İzleyici de böyle bakıyor o nedenle gözün içine. Çünkü her an başka bir şey yapıyor kız. Bakın. Döndü sağ tarafa. Sanki derdini onlara anlatıyor eliyle. Yani böyle oldu ya. Ah bak. Ne s'ouvre très pas, non. Bayağı yani. Oh. Bak şimdi dönüyor. Seyirciye bakıyor. Tam ortaladı sahneyi. İzleyin. Şimdi tam karşısına bakıyor. Milletin gözünün içine bakıyor abi. Bakın daha üst sıralara bakıyor. Aimez-moi Şimdi sola döndü. comme un ennemi. Derdini bütün seyirciye anlattı. Yani sonra ne yaptı, anlattı, bitti. Bütün salon taradı. İçine dönüyor. Qui se fait pour toujours. Bıçak gibi bir ses. Même parce que Hala anlatıyor bakın. vous ne m'aimez qu'en tout. Voilà, voilà, voilà.
koyayım, sıfır detone. Tertemiz. Ve hiç basmadan, hiç sert ses yok. Hep tane tane bakın. Bakın. Tek ses zaten, gerisi koro. Sahneye bak, yuh. Neredeyse 70-80 müzisyen var. Tertemiz bir okuma tabii. Oo! Hadi canım. Abi ton değişiyor. Aşırı kazık. Bakın bu da aşırı kazık. Şimdi şaşırdık. Şu tamam. Hala. Şimdi üst tona geçiyor. Bir patlarsın var ya yapamazsan. Modülasyon var yani parça içinde. Tabii canını okudu herkesin. Öf! Parça çok güzel abi. Gerçekten aşırı iyi. Abi benim çocukken izlediğim kız nerede? Bu ne olmuş? Asya Sokol olmuş. Bu! Bu! Oha! Ne seviyeye gelmiş. İnanılmaz bir şarkıcı haline gelmiş tabii. Olağanüstü be baba. Olağanüstü tabii performans. Yani şu baştan sona böyle şairane bir performans. Kadın almış parçayı, yeni bir parça yapmış Özgün. Bu başka bir şey olmuş artık. Barbara Pravi'nin şeyi gitmiş bu parçada. Hükmünü yok etmiş. Şu finale bakar mısın? Yani tamam bitti parça sanarsın. İnanılmaz. Hiçbir şey diyemezsin abi. Gerçekten kusursuz hiçbir şey diyemezsin. O kadar iyi bir performans baştan sona. Mükemmel ya. Ya ben bu kızı ilk izlediğimde o şey adamla beraberdi. Çok daha küçüktü. Ve böyle bir şeyler garip gelmişti bana. Çok ısınamamıştım. Ama bu performansı diyecek hiçbir şey yok. Olağanüstü. Düzenleme değişmiş abi. Hani Vola'nın da düzenlemesini değiştirmişler. Ya bu kızcağız yani Barbara Pravi bu başka bir şeydi ama gördüğünüz gibi. Yani bambaşka bir şey olmuş artık bu parça. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Özgün? Bu Vola şarkısı eğer Emma Kok'la katılsaydı Fransa, Maneskin birinci olamazdı. Evet, daha etkileyici olabilirdi. Maneskin hayatta birinci olamazdı. Barbara Pravi yapamadı. Yapamadı abi. O son geceyi hatırlıyoruz. Barbara Pravi bir de bir şanson şarkıcısı. Emma Kok tam bir popçu. Çok. Çok acayip farklı bir karakter yani. Bu hiç ilgisi yok.
Evet. Bence yayın finali yapalım. Çok keyifli bir şarkıda zirvede bitireyim. Ben de yoruldum. Güzeldi. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Böyle güzel bir parçayla kapattık. Haftanız güzel. Kurra Hafız Bekir Yıldız'dan Aşk Şerif ya. Kaç dakika? 6.37. Hadi onu da izleyeyim. Yayın başından beri bekliyordur muhtemelen gönderen. Ondan sonra bitireyim. Hu parçası da vardı. İkisine de bakıp bitiriyorum. Tamam. Azıcık bekleyin. Trabzon Hanife Hatun Cami Müezzin Kayyumu. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Çok güzel geçiş vardı bu arada. Epey pes bir tondan başlamış. Herhalde çok dize çıkacak. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Orta tonları o koyuluk dışında çok yumuşak güzel bir renk var orta tonlarda gerçekten. Tek nefesti. Sanki dağda gider gibiydi. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Çok klasik nazalda okumuyor. Zaman zaman nazalı alıp sesi daha ağız içi boşluğunda rahatlıkla tınlatıyor. Bu sayede daha iyi bir tekniği oluyor tabii ki bence. Ama Bekir Hoca, Bekir Yıldız Hoca farklı tarz müzik dinlemeyle ve söylemeyle de ilgilenmiş. Çünkü aldığı ses pozisyonları onların hemen özelliklerini gösteriyor. Çok kullanışlı bir rengi var çünkü tekniği çok kullanışlı. Çok farklı şeyler okuyabilecek bir yapıya sahip. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. Ama dize çıkarken çok fazla açık kullanmadığı için biraz dar harfleri de çok dar kullanıyor. Bu sayede de birazcık sıkışmaya başladı gırtlağı. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. Bazı okuyucular
çok daha fazla harflerin telaffuzuna dikkat ediyorlar. O telaffuzlar bazen ağzın tam açılmasını engelleyebiliyor ama. Yani bir ara yer gerekiyor. O olmadığı zaman yukarı tiz kısımlarda darlaşma başlıyor. Bir tık daha harfin biraz belki esnetilmesi tabii ki belki bozabilir, onu bilmiyorum. Ben bilmediğim alan olduğu için. Ama çok fazla dikkat edildiği zaman da bu yani harfin tam bu telaffuzuna dikkat edildiği zaman da teknik bu sefer çıkmasına müsaade etmiyor sesin. Bence tizlerde birazcık o neden darlık ve kapalılık var. Gerçi hava da soğuk. Sabah geç ki. Ve başladığı pesliğe geri döndü. Tam o başladığı yere geri döndü aslında tamamen. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kararı bambaşka bir yere bıraktı. Evet, makam bilgisi çok güzel bir makam bilgisi. Bu kadar güzel geçkiler ve özellikle o düz tuttuğu sesler hakikaten harikulade. Harikulade ama dağ tislerde bir daralma oluyor. Onun da tam sebebi birazcık bence telaffuzu çok fazla önemsediği için. Onun haricinde hani tertemiz bir okuma. Sesinize sağlık. Peki hadi Hu akustik, ona da bakayım. Kırmayayım bugün. Kısacık bir şey zaten. Ben bunu daha önce izledim ya. Uf. Lirik tenorlar. Başladığı tona bak, söyleyemezsiniz ha. Kısa diye bunu attım, tamam Yağmur. Baksana. Ses bu. Yok, artık vaktim kalmadı, kapatacağım. Oh, sesin gücüne bak. Tam linki at, Meduk'a bakacağım. Özgün nerede adımın geçtiği yer? Nerede adımın geçtiği yer? Çete atıyorum hocam. At bakayım. Tamam, istiyorlar, ona bakayım. 3.33'te dakika. Şu Tamam. anda... Müthiş bir ses Jim'in bu arada. Onu söyleyeyim de. Pasladım hocam. Ben hakikaten bayılıyorum Jim'ine.
Bu arada gerçekten yani anlattığı gibi oranın gerilimi de çok farklıydı. Ve hatta şeye çok sevindim. Emre Yücelen bize böyle bir ses analiz videosu yapmış. Yani mesela ilk benim videomla başlamış ve beni daha gördüğü gibi duruşumdan, mikrofonla olan ilişkimden falan hemen ortamın atmosferi nasıl bir heyecan Evet durumunda ya. olduğunu Senin çok güzel gerçekten analiz böyle etmiş yaygın yani. bir aura var. Aşırı böyle hani hiperaktif şakası yapılıyor ama böyle yaygın güzel enerji var gerçekten. Teşekkürler görüyordum. Ben onları da görüyorum. Evet ya bu enerji Bitti mi? az Bu çok kadar mı? görülebiliyor. Yani Daha sonra dinleyeyim mi? olsa- Yani reality formatında sonuçta çektiğimiz için az çok herkesin enerjisi bir şekilde yansıyor kameraya. İnsanlar da görüyor. Ben de çok mutlu oluyorum gelen yorumlara açıkçası. Bir reaction'lar çok hoşuma gidiyor. Mesela hem Emre Hoca'larından olsun hem farklı mesela izleyiciler. Yusuf'e bak ya. Bu arada. Güzel yorumlar alıyorum. Ya çok güzel geçti. Bence vokalciler için, yani vokal söyleyenler için böyle söyleyebilirim sanırım. Çok güzel bir gündü. Herkes elinden geleni gösterdi. Ben bile çok böyle heyecanlandım. Yani Emre Hoca'nın söylediği gibi yani 5 tane hoca var, 4-5 hoca, kamera var, tüm dikkatleri sende. İster istemez yani söylediğin her şeyde bir beton duyabilirler. Bu arada Çok de heyecanlı. gurur verici değil mi? Yani böyle mesela ilerliyorsunuz, kendimi izliyorum, ilerliyorum, başka bir arkadaşımı izliyorum, başka bir arkadaşım hepsi iyi. Gerçekten o kadar Öyle. iyi performans var ki Öyle. arka arkaya. Bir yerden sonra "Lan ne kadar Orada mesela kalabalık bence yetenek. beklenti çok yüksekti ama bence hepiniz beklentiyi aştınız yani. O yüzden ben çok mutluyum izleyici olarak Genel kalitesi çok başarılı gerçekten. Yarışmanın, ona hiçbir şey diyemem. gibi bir yerden. Şarkılar da çok iyiydi. İleride neler olacak merak ediyorum. Şu yaptıklarımın hepsini yayınlayayım. Arkadaşlar izlesinler. Ondan sonra tekrar yeni şeyler ürettiklerine de bakarız. Kolay ve inanılmazdı. Güzel şarkı. Sizin başka coverlamak istediğiniz şarkılar var mı? Bitti herhalde değil mi? Ben başka hangi şarkı? İyi tamam, süper. Başarılar hepinize. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yayın finali. Hepinize let's go diyorum. Güzel pazarlarınız olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakınız. Gizemciğim, Özgüncüm sizlere sevgi selamlar. Görüşürüz. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Görüşmek üzere hocam. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Siz de. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made, now we're never